Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün erkeklerle ilgili konulardan devam ediyorum. Erkeklerde bu denetimsiz boşalma sorunu da denilen erken boşalmadan biraz bahsedeceğim. Erken boşalmada bazı taktikler vereceğim erken boşalma sorunu yaşayan erkeklere. Bu videonun sonunda mutlaka takipte kalın. Bazı şifreler vereceğim. O şifreler gerçekten de bu sorunu yaşayan erkeklere birazcık katkısı olacak. Önce tanısına bakalım. Ne demek erken boşalma? İlişki sırasında sürekli ve tekrarlayan bir periyotta olması gerekiyor. Yani arada bir yaşıyorsanız bu sorunu, erken boşalma sorununuz vardır demeyiz. Eğer ki penis vajina penetrasyonuyla birlikte vajina içinde 7 dakikadan uzun kalamıyorsa ya da erkek bunu istediği sürede bitiremiyorsa, denetiminde değilse ve ejekülasyon bu şekilde oluyorsa buna erken boşalma tanısı koyabiliriz. Yoksa diyelim ki 5 dakikada kişi boşaldı ya da 3 dakikada ve bu onun denetiminin elinde. O zaman biz ona erken boşalma demiyoruz ama denetimi dışında gelişmesi gerekiyor. Hani 8 dakikada olabilir ama bu denetiminde değilse aslında belki de daha uzun süre kalmak istiyor. Gene erken boşalmada denilebilir. Aslında bir sürü parametresi var. Alt parametreleri girmek istemiyorum. Peki neden 7 dakika? 7 dakika kadın için de önemli bir durum. Çünkü vajina içinde penis penetrasyonunda o vajinada klitorisin arka kolların uyarılması için de belli bir süreye ihtiyaç var. Bu süre cinselliği deneyimlemiş, tecrübe kazanmış, bu konuda ilerleme kaydetmiş kadınlarda kısalabilir. Ya da işte o partnerin uyumuyla beraber bazen vajina penetrasyonu 7 dakikada da kadın orgazmı ulaşabilir. Bazen 2 dakikada ulaşabilir. Ama genel olarak vajina içinde 7 dakika ve üzerinde kaldığı zaman kadının vajinal orgazma ulaşma şansı daha yüksektir. Bundan dolayı da 7 dakika baz alınmış. 7 ile 25 dakika arası vajina içinde penisin git gel hareketi dediğimiz hareketi, penetrasyonu yapıyor olabilmesi lazım. Bir de bu sorunun diyelim ki sen işte 1 ay, 2 ay üst üste problem yaşıyorsun. Stresin var, ruhsal problemin var, ekonomik problemin var. 1-2 aydır denetimini sağlayamıyorsun. Ondan öncesinde yoktu. O zaman biz gene sana erken boşalma tanısı koymayız. Erken boşalma tanısı, denetimsiz boşalma tanısı koyabilmemiz için 6 aydan uzun süredir bu sorunun sende var olması lazım ve her cinsel ilişkide ortaya çıkması lazım. Ya da %75'inde. Yani diyelim ki 100 kere ilişkiye girdim partnerinle, 75'inde oldu, 25'inde olmadı. İşte 75 ve üstünde olması lazım ki biz sana denetimsiz boşalma sorunu var tanısı koyalım. Yani öyle o kadar da kolay değil bu tanıyı koymak her erkek için. Bir de kadında sorun yaratıyor olması lazım. Diyelim ki sen 3 dakikada içeride kalıyorsun. Kadın da orgazm oluyor, sen de orgazm oluyorsun. Sen de memnunsun, o da memnun. Bir çift çatışmasına, huzursuzluğuna, sıkıntıya neden olmuyor. İşte gene o zaman sorun vardır dememek gerekiyor. Şimdi geldik sevgili beyler, eğer bu sorunu yaşıyorsanız sizin o cinsel yanık döngüsü dediğimiz bir döngü var ya, orada piloto fazı dediğimiz faz yok, kaybolmuş ya da çok kısa. Diğer erkeklere göre sen cinsel uyaranlara, erotik uyaranlar, görsel uyaranlar, işte koku, yani 5 duyuyla aldığımız o cinsel uyaranlardan daha fazla etkileniyorsun demek. Ve bu durumu çözmenin yolu da işte bu plato fazını yeniden yakalamak ve uyaranlara karşı toleransın gelişmesini sağlamak. Şimdi bir erkek cinsel deneyime ilk başladığı zaman, evlendiği zamanlar ya da işte 18-20'li yaşlar diyelim, erken boşalma sorunu illaki yaşar ve biz bunu kesinlikle problem kabul etmeyiz. Bu normaldir. Çünkü uyaranlar yenidir, cinsellik yenidir, tecrübe etmemiştir, deneyim kazanmamıştır. Onun için de bu yaşlarda böyle çok erken boşalma tanısı koymayız. Onun için de eğer izliyorsan bu videoyu karşıdaki genç erkek, kendinde bir sorun varmış gibi hemen düşünme. Çünkü daha uyaranlar senin için çok taze. Önceden bir çıplak kadın fotoğrafından etkilenirken daha sonra o fotoğraflardan etkilenmemeye başlayacaksın. Bu noktada sistematik duyarsızlaştırma dediğimiz bir olayla deneyim kazandıkça erken boşalma sorununun ötesine geçmiş oluyorsun. Bir diğer de o plato fazı. Plato fazını çözmenin yolu da ne biliyor musunuz? Uzun ön sevişme. Erken boşalmada uzun ön sevişme tedavi metotlarından biridir. Bunu da mutlaka aklınıza koyun. Uzun ön sevişmede sadece kadına haz vermek değil, kendi bedensel farkındalığınızdan kaynaklı olarak da o plato fazını uzatmış
ve denetimli boşalmayı öğrenmiş olursunuz. Peki neden erkekler erken boşalıyorlar? Birincisi fiziksel nedenlerden. İşte idrar yolu enfeksiyonu olabilir, idrar yolu taşı olabilir, prostat büyümesi, prostat kanseri, prostat hastalıkları, prostat enfeksiyonları gibi fiziksel sebepler olabilir. Önce bunu bir araştırmak lazım. Diyelim ki böyle bir sorunum var. Bir diğeri de psikolojik sebepler. En çok da zaten bizim karşımıza gelen erkeklerdeki denetimsiz boşalma sorunu nedeni psikolojik olarak o çocukluk dönemi travmaları ya da olumsuz cinsel deneyimler. Düşünün ki hani eskiden bir muhabbet vardı, şimdi hala var mı bilmiyorum ama erkekleri böyle milli oldum falan filan muhabbetleri vardı. Bu milli olmak kavramı üzerinden bazı evlere giderlerdi bu erkekler. Bazen yakınları götürürdü, büyük abileri götürürdü, aile bireylerinden biri ya da kendileri arkadaşlarıyla filan giderlerdi. İşte bu evlerde çalışan kadınlar da genellikle travmaya uğramış kadınlar. Yani bir erkek travmasına uğrayan kadınlar. Yani aileden bir erkek travması, eşinin travması olabilir, aileden kaçmış olabilir. Yani erkek düşmanı olan kadınlar çoğunlukla burada çalışan kadınlarda. Şimdi düşün, sen böyle işte genç bir erkek olarak geldin. Daha hani kadını öyle görür görmez yani uyarana daha çok açıksın, deneyimsizsin, hassassın. Daha kadını öyle görürken çıkarmadan üstüne erken boşalabilirsin. Bu potansiyel var genç erkeklerde ve işte bu noktada kadın hemen erkeği yaralayabiliyor bu kadınlar. Erkek öfkelerinden dolayı incitecek sözler söyleyebiliyorlar performanslarına yönelik. İşte bu deneyimsiz yaşantı erkekte travma oluşturup bundan sonraki cinsel yaşantısı da hep bunu yaşamasına neden olabiliyor. Anksiyeteye neden olabiliyor. Başka problemler de işte depresyon gibi, cinsel performans kaygıları gibi bir sürü kaygı erkeklerin boşalma denetimini sağlamasını engelleyebiliyor. Bazen de çocukluk çağında, hani daha doğrusu ergenlik döneminde mahremiyetine önem vermeyen bir ailede büyüdüyse bu erkek, yakalanma korkusuyla işte ayıp, yasak, günah düşüncelerinde hızlı mastürbasyon yapabiliyorlar. Yanlış mastürbasyon alışkanlıkları nedeniyle beyinleri bu şekilde hızlı boşalmaya programlanıyorlar ve refleks bir tepki sistemi oluşuyor. Banyoda yakalanma korkusuyla, odasında yakalanma korkusuyla hızlı yaptığı için de bu refleks alışkanlığa dönüşüyor ve ne yazık ki bunu uzun bir sürede bırakamıyor. Bizim toplumumuzdaki erkeklerin birçoğu bu durumda. Bu videoyu izleyen ebeveynler, anne babalar, genç erkek çocuklarınız varsa, ergen çocuklarınız varsa elinden tutun, bir psikoloğa götürün, cinsel tıpla ilgilenen bir psikoloğa. Birincisi nasıl mastürbasyon yapması gerektiğini öğrensin, sağlıklı mastürbasyon alışkanlığı kazansın. Evde de lütfen ona alan tanıyın, odalarına İzin almadan girmeyin. Banyoda uzun kaldıkları zaman sıkıştırmayın. Onların ilerideki cinsel yaşantısı ne yazık ki olumsuz etkilenebiliyor. Ve sevgili genç erkekler, bu videoyu izleyen genç erkekler, hafif bir cinsel heyecandan etkilenmeniz son derece normal, erken boşalmanız son derece normal. Bu olağan, bizim fizyolojik kabul ettiğimiz bir durum. Çünkü henüz deneyim kazanmadınız. Uyarılara çok açıksınız. Pelvik taban kaslarını kullanmayı öğrenmediniz. Yeterli cinsel deneyim yaşamadınız ve bu dönem yaşamanız son derece normal. Bundan dolayı da erken boşalma sizde olması fizyolojik ve bir hastalık değildir. Yetişkin çağda yaşanan durumda da biz erken boşalmayı sadece erkek hastalığı olarak bakmıyoruz. Çiftin uyum problemi olarak kabul ediyoruz. Pelvik taban kaslarınızı kullanmayı öğrendiğiniz zaman erken boşalma sorununuzu da çözüyorsunuz. Pelvik taban kasını nasıl kullanacaksınız? Pelvik taban dediğimiz o alt tarafta bulunan kaslarımız bizim erken boşalmaya programlandığında o refleks tepki dediğim tepki hep oluyor. Hep erken boşalıyorsunuz. Tıpkı otomatik pilotta gibi sürekli kontrolünüzün dışında beyin tarafından otomatik pelvik taban kasları hep yönetiliyor. Peki pelvik taban kasları ne? Şimdi bu söyleyeceklerim çok önemli. Lütfen not alın. Bu sorunu yaşayan erkekler için söylüyorum. Çünkü işin kritik çözüm noktası bu. Yani istediğiniz kadar penisin başına uyuşturucu sürün, sprey sürün, bilmem ne sürün. Bunlar sorunu çözmüyor. Pelvik taban kasları çözüyor. Şimdi pelvik taban kası alt tarafta. Erkek olarak idrarını yaptığın zaman bu kas gevşer. İdrarını tuttuğunda bu kas kasılır. Anlaştık değil mi? İdrarını tuttuğunda kas kasılır, idrarını yaptığında gevşer. Cinsellikte de bu kaslar idrarla ters mekanizmayla çalışır. Yani meniyi tuttuğunda gevşer, bıraktığında kasılır. Şimdi hemen burada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi erkek erken boşalacağım korkusuyla pelvik tabanın kasını kastığında hop tam tersi
kamyonu devirir. Yani kasıldığında meniyi bırakır. Unutmayın. Boşalma denetiminin kontrolü için siz bu kasları gevşeteceksiniz. Yani idrarı tuttuğunuzda o kası nasıl gevşetiyorsanız işte bunu da gevşeteceksiniz. Tıpkı bir çocukken idrarını yaparken tutmayı öğrendiğin gibi yetişkin yaşamınızda da meniyi tutarken gevşemeyi öğrenebilirsiniz. Yani meniyi tutmanın yolu pelvik taban kaslarını gevşetmekten geçiyor. O ne? Makat kaslarınız gevşek olacak. Birçok erkek ne yazık ki cinsellikte o yaşanan süreç, haz alma, keyif alma, ön sevişme değil, sonuca odaklı. Yani bir an önce orgazm olmaya, boşalmaya odaklı. Halbuki ön sevişme yapsanız o zaman pilotofazınız uzayacak. Bedeninizdeki hislere odaklandığınızda, penisin vajina içindeki duvarlarına dokunmasına odaklandığınızda, penisin vajina içindeki sürtünmesine odaklandığınızda ve kendi bedeninizdeki ya da partnerinizdeki bedenin dokunuşlarına, hislerine odaklandığınızda işte erken boşalma sorununuz da otomatik olarak çözülecek. Böylece bedeninizde neler olup bittiğinin farkında olacaksınız. Boşalma denetiminizi sağlayabileceksiniz. Ama erkekler ne yazık ki birçok hata yapıyor. Ne yapıyor? İşte zihnini meşgul ediyor. Ölmüş babaannesini düşünüyor. Ödenmemiş borçları, iç karartıcı şeyler. Mezarlığın yanından geçiyormuş gibi zihninde tutuyor. Tam tersi kendini sıkıyor boşalmayacağım diye hop kamyonu deviriyor. Güya erken boşalmayı bu şekilde geciktirebileceğinizi zannediyorsunuz. Spreyler kullanıyorsunuz. Aksine denetiminizi sağlayamıyorsunuz ve yazık ki bu yaptığınız şeyler var ya, bu zihinsel faaliyetler aksine penisteki o ereksiyonun kaybına, penisin yumuşamasına neden olabiliyor. Yani bu yöntemler kesinlikle işe yaramıyor. Bir de şimdi geldim, videonun sonunda size demiştim ya, şifreler. Boşalma denetimini sağlayabileceğiniz şifreleri söyleyeceğim. Videonun içinde ara ara anlattım ama burada böyle vurgulu olarak altını çizerek söylemek istiyorum. Sevgili beyler, boşalma hissi geldiğinde penisin vajina içindeki git gel hareketini durdurun ya da çıkın. Pelvik taban kaslarınızı yani makatınızı sıkmayın. Aksine gevşek tutun, hatta ıkınarak açın. Vajina içinde hızlı giriş çıkışlar yapmayın. Daha yavaş bir ritimde olun. Sonuca değil, hazza odaklanın ve hızlı nefes alıp vermemek, kalbinizin de hızlı çarpmaması için iyi bir kas ve kondisyonuna ihtiyacınız var. Sporu ihmal etmeyin. İlişki sırasında bedensel hislerinizin farkında olun ve bedende olup neler bittiğini fark edin. İlişkiye girmeden önce rahatlamış ve gevşemiş bir halde ilişkiye başlayın. İlişki dışında da, cinsel ilişki dışında da ters kegel egzersizi dediğimiz egzersizlerle pelvik taban kaslarınızı gevşetmeyi öğrenin. Ve bunların hepsini bir arada yaptığınız zaman bu sorunu büyük bir oranda çözmüş olacaksınız. Bir videonun daha sonuna geldik efendim. Umarım buradan alacağınız şifrelerle cinsel hayatınızda birçok sorunu çözmüş olursunuz. Keyifli, mutlu, sağlıklı bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.